Merhaba, Hit Story serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün konuğum Umut ve Watershoot'u konuşacağız. Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Burak, senden ne haber abi? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl keyifler, nasıl gidiyor remote çalışma dönemi? Valla tahminimizden daha da iyi gidiyor diyebilirim. Yani şöyle 6. haftaya giriyoruz herhalde. Önümüzdeki hafta 6. hafta olacak uzaktan çalışma ortamı. Bildiğin gibi işte bir tane daha oyun çıkardık. Car Restoration isminde. Listeye de Top Charts'a girdi çok şükür. Full bunu uzaktan çalışarak yaptık. Yani herkes Güzel. fikir aşamasından prototipleşmesine kadar herkes evinden çalıştı. Çok da güzel bir sonuç aldık yani. Güzel abi, tebrik ederim. Evet, güzel oldu. Onun için ayrı bir tane çekeriz. Şimdi bugün konu Watershoot'u, geç kalmış videomuz. Aynen abi. Throwback to Watershoot'u videomuzun konusu. Watershoot'u fikri nasıl çıktı? Abi Watershoot fikri senden çıktı. Yani şöyle Biraz beni övelim. ama yok yani eğri doğruya doğru. Biz İstanbul'da başka bir fikir üzerine çalışırken çıktı. O da şöyle. İstanbul'a gelmiştik hatırlıyorsun. Başka bir fikir vardı. Slime Jump isminde bir prototipimiz vardı. Dönen bir platform üzerinde karakter zıplıyor. Onun üzerine bir oturduk, uğraştık bir gün falan. Ertesi gün tekrar sabah toplantı yaptık. Çok net hatırlıyorum. Bayağı böyle bir saat falan şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, level progress böyle olsun falan filan dedik. Çıktık odadan. Sen dedin ki abi onu boş ver. Şöyle bir şey yapalım mı falan diye bir fikir verdi bize. Abi ama toplantı ya bunu yapalım falan. Tamam yapalım. Yaptık oldu. Oldu, evet. Bunu da Güzel. söyleyeyim bu arada. Bir günde onun kaba prototipi bitmişti. Daha doğrusu Yani, prototipin ön prototip. yani hislerle yani küpten kübe ateş ediyorduk. Yani aslında olay Aynen. oydu. Yani ne karakter vardı ne bir şey. Sadece feeling'e bakmak için işte bir küp olduğu yerden çıkıp başka bir küpe küp atıyordu. Böyle bir prototipi vardı ama hissini çok oynar oynamaz anlamıştık. Bunda bir şey var diye zaten. Kesinlikle abi aynen öyle. Peki ilk test abi. İlk testte sonuçlar nasıl geldi? Abi ilk testi Temmuz gibi herhalde yaptık. Yanlış hatırlamıyorsun. Tabii Temmuz yaptık abi. İlk testin CPI'ler çok iyi geldi. 12-13 cent civarı bir şey geldi diye hatırlıyorum. Aynen öyle. 12-13 sen. İlk testte abi retention düşüktü. %30'lardaydı day one diye hatırlıyorum. Ondan sonra CPI'de çok iyi olduğu için böyle bir kanlı döneme girdik. Sürekli bir update, oyunun bütün progression'ını, level design'ını, stage sistemini falan hepsini baştan ele aldık. Mekanikle çok uğraştık, karakterlerle uğraştık ve baya böyle kanlı ya oyunun çıkışı çünkü Eylül'ün başı yani. Orada bir buçuk ay bayağı bir update zamanı var oyunun. O dönem nasıldı sizin için? Yani böyle şeyi sorayım. Hani ilk test iyi sonuç getirdi. Fikir böyle çıktı. Soft launch nasıl geçti? Hani hakikaten biz şey zannettik. Hani Cem Yılmaz'ın bir reklamı vardı hatırlıyor musun? Para sayma makinesi falan diyordu adam hemen böyle. Evet, hemen geliyorsunuz. Tabii biz öyle zannettik. İşte hani 50 milyon indirme gelecek ve her şey çok güzel olacak. Mesut yaşayacağız falan. Evet. Öyle olmadı. Dediğin gibi retention'da sıkıntı oldu. Aslında ilk başta retention iyiydi. İlk denemeler, soft launch aşamasında. 40'ları geçti. Ama scale edince yani ölçeklenince bir anda mevzu değişti. Retention düştü. Ondan sonra soft launch aşamasında da integrasyonlar bizi çok yordu. Ama şöyle söyleyeyim. Yani gece gündüz çalışmak öyle hani laf olsun diye söylenen bir şey değil. Gerçekten Evet, çok net hatırlıyorum. Çok fazla çalıştık. Çok kısıtlı imkanlarla tabii. Hani çok fazla elimizde telefon bile yoktu mesela. Hani XS'te problem çıkıyor. Yatırımcımıza gidiyoruz. İçeride 2 tane developer arkadaşla test ediyorduk. Sonra geri veriyorduk falan. Böyle bayağı Böyle bir dönem. Evet. yoğun geçti. Peki abi tam o soft launch arası bir zaman var. Yani Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk haftası diyeyim ona. Orada artık oyun hazır yani. Yani düğmeyi açacağız ve uçacak. O sırada böyle bir bug fixing olayları Evet. yani bir şey var onu çözemiyoruz. Böyle bir donma oluyor falan. O dönem böyle bayağı bir kanlı geçmişti. Yani sizin ekibin de hakikaten hakkını vereyim Ahmet'in buradan yani bütün ekibin özellikle. Hani inanılmaz yani gece 2'de arıyoruz yapılıyor. Sabaha kadar çalışılıyor. Sabah ulaşamıyoruz çünkü uyumamışlar. Gece o sabah uyuyorlar falan. Ya böyle bir kanlı dönem oldu. Sizin o stüdyo olarak size ne kattı o zaman abi? Yani hani çünkü şu çok net. Bence en önemli olan şu. O sırada çok çalışıyorsun ama çalıştığın şeyin hepsinin oyunu bir tık ileriye taşıdığını metriklerde görüyorsun. Yani bir update atıyoruz abi. Retention 38 oluyor. Bir update daha atıyoruz 41 oluyor ki bu oyun
çıktığı gün 53 retention'ı falan gördü yani. 51-53 retention arasını gördü ilk release zamanında. Yani ki 30'dan 28'lerden başladığını düşünürsek her yaptığımız şey adım adım bize bir şey getirdi diye düşünüyorum. O dönemde ne öğrendiniz stüdyo olarak ve nasıldı size? Tam o release döneminden bahsediyorum. Abi en önemli öğrendiğimiz şeyi söyleyeyim ve ben bununla biraz da gurur duyuyorum aslına bakarsan. Veri yani data bizim DNA'mıza işledi. Aldığımız her kararı dataya bakarak vermeyi çok net öğrendik. O da tabii sizin koşulunuzda oldu. Onun da hakkını vereyim yani. Ya, estağfurullah, hep beraber. Çünkü o yani bizim hissiyatımız var. Oyun birazcık duygusal bir iş. Çünkü yaratıcılık var içinde, sanatla da alakası var. Dolayısıyla hani bir ön kabuller dizisi var. Ya şunu yaparsak bu olur, bunu yaparsak bu olur gibi. Önceden de bir alışkanlık da var geliştirici arkadaşların sahip olduğu. Bir yanda biz böyle haftalar içerisinde onun öyle olmadığı, aslında birçok şey çok mekanik olduğu, hani A koyunca B çıktı, işte şunu yapınca bunun arttığı gibi şeyleri deneyip yanılma fırsatı gördük. Yani en önemli çıkarımımız oldu stüdyo olarak. Bir know-how olması açısından şunu söyleyeceğim. Retention arttıran en önemli aspektlerden biri şuydu abi yani. Birincisi bütün mekaniği bir temizledik ve çok güzel bir progression koyduk. Böyle bir oyun hep bir bonus level istiyor. Yani böyle bir hani bir büyük bir şeyle savaşma hissini istiyor. O bizde çok olumlu etki yaptı. Evet. Hatırladığım kadarıyla ikinci şey de environment progression'ını özellikle ilk 60 level çok iyi ayarladık. Yani bunu 10 kere değiştirdik hatırlıyorum. Ve 5 level'da bir boss'un gelmesi ve boss'tan sonra yeni environment'ın hemen unlock olması. Yani kullanıcıya sen bir yere gidiyorsun hissini vermek oyunu çok ileriye götürdü o sırada. Tabii bir şey daha hatırlıyorum. Bunu çok Excel'ler üzerinden, data üzerinden birbirimize paylaştığımızı ve tartıştığımızda çok iyi hatırlıyorum. Yani sonuçta Water Shooty'de her eneminin bir canı var ve sen ne kadar vuracağını görüyorsun eneminin ölmesi gerektiği için. İlk level'da kaçla geçip öldürmemiz gerekiyor? Bu 20. level'da enemilerin gücü kaç puana gelecek gibi bir progression'ı 5-6 kere AB'leyerek değiştirdiğimizi hatırlıyorum. Yani bu üçü, bir environment progression'ı, 2 enemy yani oyun zorluğunun progression'ı, 3 boss level sistemi oyunu 30 retention'lardan hakikaten 45'leri bulmasını sağladı diye düşünüyorum. Sen o dönemle ilgili ne hatırlıyorsun? Benim en çok aklımdakiler bunlar açıkçası. Abi aynen yani öyle çok da geldik gittik bu arada. Yani Nam'ın mesela elinde böyle Excel böyle çalıştığını Tabii çok... o vurma şeyinin Excel'in Nam'a da buradan selam olsun. Ya Evet. eneminin power'ının puanlarının Excel'i hep Namık'tan çıktı yani. O da öyle sürekli hadi abi bunu değiştirdik, şimdi bunu denedik. Hepsinin sonuçları ayrı ayrı tutuldu falan. Bayağı bir iş yapıldı orada yani. Analitik bir iş yapıldı. Benim için en önemli şey şu oldu. Çok acayip böyle responsive bir sektör olduğunu ben anladım. Yani bir şey yapıyorsun ve onun etkisini hemen görüyorsun ve onun etkisini başka bir şeyle mukayese edip tekrar bir değişiklik yapıyorsun ve bu sonsuza doğru böyle gidiyor. Optimizasyon bu işin kalbinde var. O yüzden hani bizde Water Shooty'den öğrendiğimiz devamlı optimizasyon sürecini şu anda şirket kültürümüzün bir parça olarak görüyoruz. Şimdi yani yeni oyunda mesela çok daha smooth bir proses yaşıyoruz. Yani hani her şey çok net öğrenilmiş zaten. Tabii ki bir de maintenance dönemi var oyunun. Hala update atılıyor. Hala haftalık çok büyük update'ler devam ediyor. Ya benim bu oyunla ilgili en çok içime sinen ve production orijinalliği anlamında beni tatmin eden şey şu. Herkesin böyle Fortnite, PUBG falan delirdiği dönemde hakikaten su atarak ve stickmanlerle birilerine bir shooting oyunu oynatmış olmak ki o döneme denk geliyor gerçekten. Çok değerli bence. Yani hyper casual shooting böyle olur. Yani bence hani bunun şeyi bu. Özeti bu. Ne olur? Su tabancası olur. Karakter olmaz, stickman olur. Bir de pıt pıt koşar falan gibi yani. Hani biraz daha cute. Ya o dizaynı bulabilmek bence en değerlisi. Bu oyun için çok değerli bir aset. Aynen. Ben şunu da ekleyeyim abi. Bu arada İnci'ye de teşekkür ederim. Çok büyük katkısı var sanatsal olarak. Selam olsun. Evet. Peki abi en son şey sorayım sana. O fon. Yani bir şey yapıyoruz. Bunu özellikle Rolik tarafında biz branding anlayışımız çok farklı olduğu için tabii ki çok bağırma taraftarı, iş yapalım taraftarıyız her zaman. Hem çıkardığımız oyunlarda hem de bunun gibi videolarda yani daha mutfak ve daha production ve öğretici şeyler paylaşmayı daha çok seviyoruz.
O yüzden inanılmaz bağırmıyoruz hiçbir şey ama mesela o fon 2 milyonluk fonun büyük bir kısmını daha ilk turunda dağıtmış bir capital sistemi kurduk beraber. Buna accelerator diyoruz aslında. Yani dünyada çok yapılan ama Türkiye'de çok az örneği olan bir projeydi ve burada da bir başarı sağladık ve ekipler oyunları üretmeye başladı. Yani onunla ilgili ne söylemek istersin? Hani senin çünkü yani sen sadece benim için bir stüdyo sahibi değilsin. Aynı zamanda Türkiye oyun sektöründe çok önemli bir girişimcisin ve girişimci ekosistemine fayda sağlayan birisin. O yüzden zaten iyi anlaşıyoruz. Ama Evet. senin bakış açın yani o fon nedir? Nasıl? Devamında ne görüyorsun? Faydası nedir ve Türkiye için buradaki eksik nedir sence? Bir onu sorayım kapatmadan. Öncelikle şunu söyleyeyim. T-Play Studio açısından o perspektiften bir cevap vereceğim. Şimdi bizim büyümemizin 2 kanalı var şirket olarak. Birincisi normal şirket olarak istihdam yapıp daha fazla oyun çıkartıp büyüme. Bu lineer bir büyüme. Yani T-Play Studio seneye 1000 kişi olamaz mesela. Yani imkanı yok. 100 kişi belki olabilir, Allah izin verir ama o bir anda böyle işte 20 kişilerden 2000 kişiye çıkacak bir şey değildir oyun stüdyosu. Bizim o fon ikinci büyüme kanalı olarak gördüğümüz bir şey. O fon nedir dersem şöyle bir cevap vereyim. Klasik ivmelendirici programlar vardır. Techstars, Y Combinator gibi dünyada. Bunların Türkiye'ye ve oyun sektörüne özelleştirilmiş hali diyebiliriz. Ve çok daha hızlandırılmış hali. Bence yani Aynen. Yani bence o çok değerli çünkü hani gitti, aynen, geldi, kağıt, bilmem ne, girdi. Çok simple bir sistem. Aynen. Ve çok direkt on target bir sistem. Ne kadar aynen, yetenekli çocuklar, yetenekli adamlar, yetenekli kadınlar, yetenekli designerlar ne kadar hızlı oyun üretmeye başlayabilir bu. Yani aynen, sistemin özeti bu abi yani. Aynen ve şunu da söyleyeyim, bu Y Combinator, Techstars, işte onlar da kendilerini hızlı görüyorlar ama 10 sene önce hızlıydılar mesela. 3 ay bir onların süreci oluyor falan. Bizde hemen oryantasyon başlıyor yani. Bugün sünnet, yarın dönem modeli. Orada şöyle bir fark var. Bütün bu saydığım ivmelendirici programlar hisse karşılığında bir hizmet veriyorlar. Hem finansman, hem koçluk, hem işte network vesaire desteğini %8, %10, %15, yeri geliyor %20 hisse alarak yapıyor. Biz bunu yapmıyoruz. Bu çok inovatif bir şey. Biz ön ödeme yani avans fonlaması metoduyla şirketlere önceden para veriyoruz ki işte geliştirici işe alabilsinler, işte MacBook Pro alabilsinler, Office tutabilsinler vesaire. Bundan sonra hemen kısa bir sürede geri dönüş sağlamayı amaçlıyoruz. Yani oyun çıkartarak bu herkesin işine gelen bir kilometre taşı. Dolayısıyla evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani mesela çok büyük problem yaşayan developerlar var. Hani oyun şirketi kurup %5'ini, %10'unu, %20'sini bir fona verip sonra böyle abuk subuk olayların işine giren, aynı zamanda öyle bir yüzde almak da bence çok uzun bir süreç ve long term'de tek amaç oyun çıkarmak ve 2 oyun yani. Biz her zaman bunu söylüyorum. Oyun üretimi bir marketing şirketiyle bir outsource development şirketinin birlikte başarabileceği şeyler değildir. Oyun üretimi 2 oyun şirketinin, özellikle hyper casual için söylüyorum yani bu publishing ve stüdyo tarafında 2 oyun şirketinin birlikte oyun şirketi kültürüyle hareket ederek yapabileceği bir şeydir. Yani bu accelerator programlarının da ilk amacı oyun çıkması olmalı. Bütün finansal olarak, kağıt olarak, belge olarak, hisse olarak gelen her şey dünyada ve Türkiye'de çok büyük bir vakit kaybı yaratıyor bence. Kesinlikle. Ve bu vakit kaybını biz o fonla beraber tamamen kapatmış durumdayız. Zaten burada inanılmaz bir coaching sistemi var. Rolik coaching yapıyor, T-Play technical coaching yapıyor, T-Play onboarding yapıyor, hyper casual öğretiyor. Zaten iyi ve sistemini kurmuş, bir araya gelmiş, vizyonu 2-3 senelik iyi olan şirketlerde bu capital'a hiç hisse vermeden sahip oluyorlar ve müthiş bir win-win sistemi ortaya çıkıyor. İvmelendirici programlar genellikle dediğim gibi hisse alır. Biz bunu yapmıyoruz. Oyun sektöründe de tek, yani dünyada tek diyebilirim böyle bir sistemi kuran. Daha büyük tür, ya daha farklı türler için, RPG vesaire için buna benzer sistemler var yayıncıların kullandığı ama sıfırdan 1'e bu hızda getiren başka sistem yok. Şeye getireceğim lafı. T-Play Studio'nun büyüme kanallarından bahsediyordum. 2 tane demiştim. Bu ikinci kanalı. Yani biz bir yerde kendimizi gelecekteki ekosistemde başarılı şirketlerin
ön yayıncısı gibi konumluyoruz bir yerde. Rolye'de de destek oluyoruz bu alanda. Dolayısıyla stüdyo önümüzdeki sene 1000 tane oyun geliştiricisiyle oyun geliştiriyor konumuna gelebilir. Ve sana teşekkür ederim abi. Çok sağ ol katıldığın için. Tekrar çok tebrik ederim Watershoot için. Nice beraber başarılara diyorum. Hep birlikte çok güzel işler yapmak ümidiyle abi. Daha çok Watershoot'ler çıkartırız inşallah. Görüşürüz. Kendine iyi bak.